Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Bunlar meydana gelebiliyor ya da bunların dışında da yapısal olarak hastaların memnun olmadıkları bazı şeyler olabiliyor bu bölgede. Nasıl burnumuzu yaptırıyorsak, nasıl göğüslerimizi yaptırıyorsak, memelerimizi yaptırıyorsak aynı şekilde burada da hastalar isterlerse estetik operasyonlar yaptırabiliyorlar. En sık yapılan aslında labioplasti ameliyatı ama vajinoplasti, onun dışında yapılan ekstra dolgu işlemleri, PRP lazer işlemleri gibi pek çok işlemimiz var bu bölgeye yaptırabildiğimiz. Ama en sık labioplasti ameliyatları ve vajinoplasti ameliyatları yapılıyor. Peki vajinoplastiden bahsedelim. Aslında vajinoplasti bir estetik ameliyat değil mi? Evet. Çünkü bir iç organ vajina ve iç organların ameliyatlarına rekonstrüksiyon ameliyatları deniyor. Evet. Sadece estetik amaçla yapmıyoruz aslında vajinoplastiyi. Vajinoplasti nedir diye başlarsak aslında temelinde vajinoplasti kelimesinin vajina var. Vajina nedir dersek bu bir bağ dokusu, kas dokusundan oluşan bir organ, transfer organı. Cinsel ilişkinin gerçekleştiği, adet kanının aktığı, doğumun gerçekleştiği kanal. Biz vajinanın yeniden yapılandırması ameliyatlarına vajinoplasti diyoruz. Eş anlamlı olarak genellikle vajina daraltma ameliyatlarına vajinoplasti deniyor. Ama aslında Müller'in agenezi gibi vajinanın doğuştan olmadığı ya da kısa, dar olduğu durumlarda yaptığımız vajinanın yeniden şekillendirmesi ameliyatlarına da vajinoplasti deniyor. Aslında burada şunu vurgulamak istiyorum. Genelde yanlış biliniyor. Böyle dışarıdan gördüğümüz genital bölgenin adı vulva. Vajina içerideki kanalın adı. Evet. Peki bu vajinoplasti ameliyatları için belli bir yaş sınırı var mı? Yani ileri yaşlarda mı uygulanıyor? Aslında vajinoplasti için bize hastalar doğum sonrasında genellikle geliyorlar. Vajinanın genişlemesi, bollaşması şikayetiyle başvuruyorlar. Bunlar da genellikle doğum sonrasında oluyor ya da gebelik sonrasında oluyor. Vajinal doğum olabilir, sezaryen doğum olabilir, fark etmez. Gebelik olabilir sadece. Ya da ileri yaşla birlikte bu bölgede deformasyonlar meydana gelebiliyor. Ya da hiçbirisi değil, yapısal olarak da bolluk olabiliyor ya da hasta daha dar bir vajina sahip olmak isteyebiliyor. Bu yüzden hani ileri dönemde zaten daha çok başvuruyor hastalar ama herhangi bir yaş sınırımız yok aslında. Normal doğum daha çok vajinal genişleme yapar diye bir şey söyleyebilir miyiz? Şöyle söyleyebiliriz. Vajinal yolda doğum olduğunda evet sezaryana göre daha fazla genişleme oluyor. Bir de üzerine travmatik bir doğum geçirmişse, büyük doğum ağırlığı olan bir çocuk doğurmuşsa evet daha fazla genişleme oluyor maalesef. Burada aslında şunu da vurgulayabiliriz. Vajina genişlemesini engellemek için pelvik taban kaslarımızı, pelvik taban egzersizleri yapabiliriz aslında değil mi? Böyle daha bu süreci uzatabiliriz. Pelvik taban egzersizleri zaten biz ameliyat sonrasında da öneriyoruz. 10. günden itibaren yapmasını söylüyoruz pelvik taban egzersizlerini. Evet, Kegel egzersizi dediğimiz pelvik taban egzersizleri çok önemli. Bunu hayatlarının bir rutini haline getirirlerse hastalar gerçekten ciddi oranda bir fark olduğunu görecekler. Hem vajinal genişlik için hem idrar kaçırma için aslında bir egzersizi yapmak da her zaman söylüyoruz, vurguluyoruz. Çok önemli. Önerdiğimiz hareketli olmak, hareketli bir yaşam, beslenme, değil mi? Protein ağırlıklı beslenme dokuları daha sıkı tutuyor. Evet. Peki kadınlar neden vajinoplasti ameliyatı olmak isterler? Genellikle bize vajinadaki genişleme, bollaşmaya bağlı olarak cinsel hazda azalmayla başvuruyorlar. Hem kadın hem erkek için eskisi kadar hissedemiyorum, cinsel hazım azaldı şeklinde başvuruyorlar. Cinsel hazım azaldı. Bunlar en çok geliş sebepleri. Onun dışında cinsel ilişki sırasında ses çıkabiliyor bazen bu bollaşmaya bağlı olarak. Bu da kadının hem özgüvenini kırıyor hem konsantrasyon de konsantrasyon da gidiyor yani ilişki sırasında ses çıkarsa. Bir ikinci sebep de bu aslında. Onun dışında tabii görünüş, yani dışarıdan baktığımızda aslında biz herhangi bir açıklık görmüyoruz normalde. Ama bu bollaşmayla birlikte bizim vajinal gaping olarak da adlandırdığımız bir boşluk gözüküyor. Kadınların bu da yine özgüvenini kırabiliyor, hoşlarına gitmiyor. Kendileri için bu görünümden hoşlanmadıkları için başvurabiliyorlar. Yaşla birlikte özellikle bir de idrar kesesi sarkması ve bağırsak sarkmaları eşlik edebiliyor. Ya da idrar kaçırma dedik, idrar kaçırma eşlik edebiliyor. Bunların ameliyatları da beraberinde de yapılabiliyor. Yani vajinoplastiye ek olarak. Bir de şimdi dünyada çok yaygın annelik estetiği diye ameliyatlar var. Evet. Hem işte, onların içerisinde bu da var aslında. Evet, meme toparlama, karın germe, doğum sonrası vajina daraltma. Peki
Bir de şunu çok merak ediyorlar. Vajinoplasti ameliyatı oldum. Sonrasında tekrar doğum yapmak istedim. Herhangi bir problem olur mu? Tekrar ya da normal doğum yapabilir mi? Yapabilir tabii. Vajinal yolda doğum ya da sezaryenle doğum yapabilir istediği şekilde. Ama şimdi burada hastayı uyarmak lazım. Çünkü zaten en büyük sebeplerden bir tanesi vajinal yolda doğum yapılması. Burada bunu söylemek istiyorum. Ben bir kadın doğum uzmanı olarak vajinal doğumu destekliyorum. Vajinal doğum yapmayın manasında söylemiyorum bunu kesinlikle. Evet, zaten çözümü var. Eğer sonrasında bulaşma ya da gevşeme meydana gelirse ameliyatı var, yapılır. Zaten doğum esas sebep olduğu için sonrasında tekrarlayabilir, tekrar ulaşabilir ve kadın tekrar bundan rahatsızlık duyabilir. O zaman tekrarlanabilir bu ameliyat. Bir sınırı var mı? Şu kadar hakkın var. Yok. Ona göre hakkını iyi kullan. Öyle bir sınırımız yok aslında. Yani tekrar rahatsız olursa ameliyatla ameliyatsız olarak işlemler yapabiliyoruz. Peki ameliyattan bahsedelim. Nasıl bir ameliyat? Hastanede mi yapmak gerekiyor? Yatış gerektiriyor mu? Yoksa klinik ortamında kısa sürede yapılabilir bir ameliyat mı? Tabii mutlaka deformasyon derecesine bağlıdır herhalde. Aynen öyle. Hem biz klinik ortamda da ameliyathane ortamında da yapabiliyoruz bu ameliyatı. Tabii operasyon alanının genişliğine bakıyoruz. Kişinin ek hastalığı var mı buna bakıyoruz. Hasta ne istiyor en başta onu sorguluyoruz. Doktorun da tabii isteği, kendini rahat hissettiği alan önemli. Hasta ile birlikte konuşularak karar veriliyor. Klinik ortamında da lokal anesteziyle yapılabilir eğer çok büyük bir deformasyon yoksa. Ama hastane ortamında da yapılabilir. Yaklaşık ne kadar sürüyor dersek ameliyat 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor açıkçası. Sonrasındaki dönemde de hastanede, eğer hastanede yapıyorsak ya da klinikte de yapıyorsak 3-4 saatlik gözlem yapıyoruz. Sonrasında yapması gereken şeyleri ayrıntılı şekilde anlatıyoruz ve evlerine gönderiyoruz hastaları. Yani öyle çok yatış gerektiren, sonrasında da nekaat süresinin uzun olduğu bir dönem bir değil. Ameliyat değil. Ama tabii bazı hastalar hastanede kalmak istiyorlar. O zaman bir gün misafir edebiliriz hastanede. Ama genellikle biz 3-4 saat gözlem sonrası gönderiyoruz. Öneriler olarak neler öneriyorsunuz sonrasında derseniz, yasak var mı, sonrasında bir yapamayacağım bir şey var mı diye hastalar çok soruyorlar. 1,5-2 ay boyunca cinsel ilişkiyi yasaklıyoruz. Çünkü o bölgenin iyileşmesini istiyoruz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu çünkü. Onun dışında 1 ay boyunca yoga, pilates ya da ata binme, bisiklete binme gibi aktiviteleri yasaklıyoruz. Ağır kaldırmayın 1 ay kadar diyoruz. Başta bir reçete veriyoruz. Bunları hani doktorun verdiği reçeteyi düzenli kullanın diye söylüyoruz. Bir pansuman yapması gerekiyor 1 hafta 10 gün kadar. Onun dışında da ilk 3 gün buz uygulayabiliyor. 1 hafta sonrasında normal hayatlarına geri dönüyorlar aslında. Peki diğer ameliyatlarla birlikte uygulanabiliyor mu kombine bir şekilde? Kombine diğer hangi ameliyatlarla beraber en sık uyguluyorsunuz vajinoplastiği? Aslında birlikte uygulamak çok daha iyi oluyor çünkü hepsinin iyileşme süresi yaklaşık olarak aynı. Labioplasti ile birlikte çok fazla kombinliyoruz. Labioplasti, klitoridoplasti, perinoplasti. Bunların hepsini dörtlü ameliyat olarak söylüyoruz. Dörtlü ameliyat olarak çok fazla uyguluyoruz. Zaten iyileşme süreçleri hep benzer olduğu için hastaya bunları uyguladıktan sonra toplu bir şekilde 1 ay sonrasında hepsi iyileşmiş oluyor. Ama yine birlikte uygulasak da, tek başına uygulasak da işe dönüş, hayata dönüş 1 hafta sonrasında mümkün. Sadece labioplasti yaptığımızda hatta 3 gün sonrasında işe dönebilirsiniz diyoruz. Evet. Peki bir de ameliyatsız estetik yöntemler var. Bunun için bir takım teknolojik cihazlar var. Hangi durumda ameliyatsız yöntemleri, hangi durumda ameliyatı tercih ediyoruz? Ameliyatsız genellikle vajina daraltmayı lazerle yapıyoruz. Ne durumda vajinoplasti, ne durumda lazer dersek, vajinoplasti ameliyatlarını daha büyük genişlemesi olanlarda, ileri düzeyde genişlemesi olanlarda tercih ediyoruz. Vajinal yolda doğum yapmış olanlarda tercih ediyoruz ya da ileri yaşlar tercih ediyoruz. Çünkü vajinoplasti bir ameliyat ve kesin çözüm. Yani sonrasında geriye dönüşü pek mümkün olmayan bir şey. Yani en fazla üzerine tekrar vajinal doğum yapmış olur. Biraz daha gevşeme olur. Tekrar yapılabilir ameliyat ama vajinoplasti kesin çözüm. Ama bunun dışında işte lazer gibi işlemlerle de daraltma yapabiliyoruz. Lazer ne dersek, klinik ortamda ağrısız olarak yaklaşık 5 dakikada hatta 3-4 dakikada yaptığımız bir işlem. Vajina içerisinde bir aparatı var. Vajina içerisine yerleştiriliyor. 3-5 dakikada o bölgenin yenilenmesi sağlanıyor. Lazerle vajinal rejuvenasyon diyoruz biz buna. Bu bölgenin kan akımı artıyor, kolajen artıyor ve sıkılaşma sağlanıyor.
Bu da bir yöntem ama bunu daha çok biz gebe kalmış, doğum yapmamış ya da gebe kalmış, sezaryenle doğum yapmış, çok fazla genişlemesi olmayan ya da yapısal olarak birazcık daha vajinam dar olsun istiyorum diyenlerde tercih ediyoruz açıkçası. Ve seans olarak da 2 seans tercih ediyoruz. Bunların arasında 2 ay olsun istiyoruz. Tabii 1 ay arayla ya da 3 ay arayla da yaptırabilirler. Hatta hastalarımız bize yılda 1-2 defa gelip yaptırıyorlar. Artık botoks gibi oldu açıkçası. Evet. Peki bu vajinoplasti ameliyatıyla birlikte yine lazerde kombine edilebilir mi? Aha, tabii. Zaten lazer sadece vajina daraltma amacıyla kullanılmıyor. Onun dışında idrar kaçırma için, bu bölgenin kronik enfeksiyonları, kronik vajinal enfeksiyonlar için kullanılıyor. Cinsel hazzı arttırmak için kullanılıyor. Bu yüzden genellikle vajinoplasti yaptıktan sonra eğer hastalarımız gelebilirse 2 ay sonrasında vajinal lazerle birlikte kombinliyoruz. Çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz öyle olunca. Lazer pek çok alanda kullanılıyor aslında. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla genital renk açma işlemleri. Bunun çeşitli başlıkları var dediğim gibi. Vajinal başlığıyla birlikte cinsel hazzı arttırmak için, idrar kaçırma için, daraltma için kullanırken onun dışında renk açma için de vulvaya uyguladığımız, dışarıdaki kısmı uyguladığımız bir başlığı var. Onda da renk açma işlemi yapıyoruz. Bunların hepsi dediğim gibi klinik ortamında yapılabiliyor. 3-5 dakikada yapılıyor. Biz genellikle öğle arası uygulaması gibi söylüyoruz. Hasta gelir, işlemin olduktan sonra normal o gün hayatına devam eder. Klinik ortamında yapılan kısa süreli işlemler bunlar. Yani bir cihazla aslında bu kadar rahat bir şekilde, bu kadar hayat konforunu arttıracak işlemler olması gayet güzel. Bundan 10-15 yıl önce gelseydi aslında bir seçenek yok dersik. Evet, vajinoplasti dışında değil mi? Ameliyat dışında. Evet. Ama gün geçtikçe de teknoloji de ilerliyor. Radyo frekans var. Ayrıca radyo frekans yapabiliyoruz. Onun dışında PRP de uygulayabiliyoruz bu bölgeye. Biz PRP'yi ameliyatlarımızla kombinlemeyi seviyoruz. Plateletten zengin plazma biliyorsun, herkes zaten artık biliyor. Yüze de uygulanabiliyor, vücudun başka yerlerine de uygulanabiliyor. Biz de bu bölgede yara iyileşmesinin kolaylaşması için, yine cinsel hazzı arttırmak için, o bölgeyi nemlendirmek için, hatta menopozda da kuru olan vajinal kuruluğu gidermek amacıyla da kullanıyoruz. PRP'yi de kombinlersek bir de üzerine lazerle birlikte çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Hatta cinsel fonksiyon bozukluklarında, disparonide de kullanılıyor. Likensikleroz dediğimiz bir deri hastalığı var. O da vajina girişinde ilişkiyi çok zorlaştıran, çok zorlayıcı bir durum. Lazer, kök hücre ve PRP tedavileriyle likensiklerozdan da değil mi? Onda da çok iyi sonuçlar alıyoruz. Evet. Genital estetik ameliyatlardan bahsederken en sık yapılan ameliyat, labioplasti ameliyatı. Biraz labioplasti ameliyatından bahsedelim. Labioplasti nedir? Eskiden insanlar o bölgedeki sorunlarını çok fazla dile getirmiyorlardı. Böyle bir ameliyatın olduğundan bile haberleri yoktu. Ama artık yaygınlaştı, herkes bilinçlendi artık. İç dudak estetiği olarak geçiyor labioplasti. Genel manasında kullanılan ismi labioplasti ama labium dediğimiz şey bizim dış dudaklarımız da var, iç dudaklarımız da var. Labium ikisine de verilen isim. Labium minus ve labium majus olarak adlandırılıyor ama genel herkesin bildiği labioplasti ameliyatı iç dudak estetiğidir. Labioplasti ameliyatları klinik ortamında mı, hastanede mi yapılıyor? Vajinoplasti ameliyatları gibi labioplasti ameliyatları da klinik ortamında ya da hastane ortamında yapılabiliyor ama labioplasti ameliyatlarını daha çok klinik ortamda yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü yine 1,5-2 saat sürse bile lokal anestezi altında gayet hastanın konforlu olduğu bir ortamda yapılabiliyor. İlk önce lokal anestezimizi uyguluyoruz. Sonra hastayla konuşarak ya da hasta uyumak isterse uyuyor ya da hasta işlerini hallederken biz de işlemimizi yapıyoruz. Sonra yine klinikte ya da hastanede yapıyorsak eğer, hastanede olmak isterse hasta, 3-4 saat kadar izliyoruz ve iyi olduğundan emin olduktan sonra evine gönderiyoruz. Peki labioplasti sonrası ağrı oluyor mu? Hastalar ağrıdan genelde çok sonrasından da çok çekiniyorlar. Evet. Nasıl bir süreç bekliyor ameliyat sonrası? Vajinoplastide de, labioplastide de hastaların en çok korktuğu ve sorduğu şey bu, ağrı oluyor mu? Ve bir de ayrıca zaten ailelerine söylememiş oluyorlar çoğu. Çevreye söylemekten çekiniyorlar.
Hani ağrı olursa sosyal hayata geçmek ya da işte insan içine çıkmakta zorlanacakları için en çok bunu soruyorlar aslında. Ağrı ilk 3 gün olabilir bir miktar ama çok fazla değil. Özellikle labioplasti sonrasında olmuyor. Ağrıya sebep olacak şey ne? Ödem, o bölgenin şişmesi. O yüzden zaten önerilerde bulunuyoruz. O önerileri uyarsa eğer ve bakımını düzgün yaparsa ağrısı olmaz. Labioplasti ameliyatı yaptırmak isteyenlerde özellikle his kaybı olur mu diye bir korku çok oluyor. Böyle bir komplikasyonla karşılaşıyor musunuz? Ameliyatı kim yapıyor? Şimdi bu bölge yine özelleşmiş bir bölge. Genital estetiği her doktor yapmak zorunda değil. Genital estetik konusunda uzmanlaşmış bir hekime yine ameliyat olmaları gerekiyor. O bölgeye hakim olması lazım. Hakim olması gerekiyor. Bazı kadın doğum uzmanı doğum konusunda çok iyidir. Bazı kadın doğum uzmanı IVF konusunda çok iyidir. Bazısı da genital estetik konusunda iyidir. Bir doktor hangi işi yapıyorsa ona gitmeleri gerekiyor. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Bir tüp bebek yaptırmak isteyen kişi genital estetikle uğraşan bir kadın doğumcuya değil, tüp bebekle ilgilenen bir kadın doğumcuya gitmeli. Estetikte aynı şekilde tecrübe çok önemli değil mi? Bu tecrübe çok önemli burada. O bölgeyi tanımak, o bölgede ameliyat yaptıktan sonra oluşabilecek kötü sonuçlarla da baş edebilecek olmak çok önemli. Çünkü bize revizyon ameliyatları da çok fazla geliyor. İşte ağrı, çok fazla ağrısı olanlar ya da bir taraf kısalmış, bir taraf uzun kalanlar da gelebiliyor. O yüzden mutlaka profesyonel birilerine gitmeleri gerekiyor. Teknik çok önemli. Teknik çok önemli. Ama his kaybı olmaz labioplasti ameliyatı sonrasında. Bizim asıl cinsel hazzımızı sağlayan, en önemli olan organımız klitoris. Klitorisin labioplasti ameliyatı yaptığımızda klitorisin üzerindeki deri kısmında eğer fazlalık varsa biz ona da işlem yapıyoruz ama klitorise dokunmadan yapıyoruz. Hatta oradaki deri fazlalığı eğer klitorisin üst kısmını kapatıyorsa onu aldığımızda cinsel haz daha da artar. Ve zaten özgüven artacağı için o bölge daha güzel görüneceği için hastaların cinsel hazzı daha da artıyor hatta. Tabii özgüven artıyor. Zaten bu konuda yapılmış çalışmalar var. Labioplasti genital estetik ameliyatların cinsel hazzı azaltmadığı, tam tersi genelde yayınlarda arttırdığı söyleniyor. Tabii ki hasta seçimi çok önemli değil mi? Burada hani gerçekten ihtiyacı var mı? Bu konuda eğitimli, bilgili bir hekimin hastayı çok iyi değerlendirmesi lazım. Bazen de gereksiz ameliyatlar yapılabiliyor ya da takıntı haline getirmiş olabiliyor bazı kişiler. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Hastanın isteklerinin makul olması gerekiyor. Yani çünkü hasta bazen ben bundan istiyorum diye de gelebiliyor ya da anatomik olarak uygun olmayacak isteklerde bulunabiliyor. Tabii o zaman hastayı düzgün yönlendirmek, düzgün bir şekilde anlatmak gerekiyor. Olabilecek anatomik olarak en uygun sonuca ulaştıracak ameliyatı yapmak gerekiyor. Tabii biz bunu bu arada sadece estetik amaçla yapmıyoruz aslında labioplasti ameliyatlarını. Labiumların uzun olması ya da şekillerinin farklı olması nedeniyle o iç bölgeleri iyi temizleyemediği için hastalarda hijyen problemleri ortaya çıkıyor. Kronik vajinal enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Kronik vajinal enfeksiyonların bu ameliyat sonrasında ciddi oranda azaldığını görüyoruz böyle problemleri olanlarda. Sadece estetik değil aslında. Aynı zamanda fonksiyonel olarak da zorlanan hastalarda faydalı bir ameliyat. Bir de burada şunu vurgulamak istiyorum ki tek tip bir güzellik anlayışı hiçbir bölgede olmamalı. Herkesin aynı tip işte çok kısa iç dudaklar olmak zorunda değil. Farklılıklar olabilir. Buna mutlaka bu konuda uzman bir hekimle birlikte karar vermek lazım. Gerçekten kişiyi çok mu rahatsız ediyor? Gerekli mi, gerekli değil mi? Yoksa asimetriler, hani birkaç milimlik asimetrileri bile problem yapabiliyor bazı kadınlar ama aslında genital bölgeyle de bu kadar çok hani gerekli olmadığı takdirde çok da gerek yok diye düşünüyorum ben. Nasıl herkesin göz rengi birbirinden farklıysa labiumu da birbirinden farklı. Yani gerekli olduğu durumda hasta istiyorsa onu estetik olarak ve fonksiyon olarak rahatsız eden bir durum varsa gerekliyse eğer birlikte karar verilerek yapılabilir. Ve güzel sonuçlar elde ediyoruz. Evet. Çok zor işlemler değil bunlar. Değil. Çok zor ameliyatlar değil. Yatış gerektiren. Ama tabii yine ciddiye alınması gereken, yani 3 gün kadar biz genellikle labioplasti ameliyatından sonra özellikle dinlenmesini istiyoruz. Evet. Yani tekniğinin iyi olması lazım. Evet. Bu alanda çalışan ve bu ameliyatları çokça yapan birisine yaptırmak gerekiyor. Evet. Her alanda olduğu gibi.
Eğer tekniği iyi olan birisi ise, hasta da uygunsa rahatlıkla sonrasında da günlük hayatına dönebiliyor kadınlar. Evet. Bu programımızda genital estetikler bahsettik. Hem ameliyatta hem ameliyatsız yöntemlerden bahsettik. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.